Merhaba arkadaşlar. Shepa Decoflex kıl testere makinesini tanıtmak istiyorum size. Bu kutu açılımını yapamayacağım çünkü ben daha önceden almıştım bu makineyi. Makinenin tabla genişliği, kesilebilecek malzeme genişliği 405 milim yani 40 santim. Fakat çift yönlü uç takarsanız bu iki katına çıkarabilirsiniz. Malzeme kalınlığı 5 santimetre. Bu makinenin yanında ekstra Dremel de kullanabiliyorsunuz. Motor gücünü kullanabiliyorsunuz. Şimdi makineyi göstereyim. Makine bu şekilde. Makine fiyatına göre gayet uygun. Kalitesine göre gayet güzel. Makinenin ekstra şöyle güzellikleri var. Üzerinde ışığı var. Onun haricinde kesilen yerdeki talaşı atmak için hava hortumu var. Yani normalde elle kestiğiniz zaman devamlı üflemek gerekiyor. Bunun yerine bu makine otomatik halledebiliyor. Fakat alındıktan sonra bazı değişiklikler yapmak kullanım kolaylığı için çok önemli. Normalde yanında ilk sıfır geldiğinde bu aparatlarla birlikte geliyor. Bu aparatlar pimli uç, yani bu şekilde göstereyim. Bu pimli testere uçlarıyla birlikte kullanılabiliyor. Fakat inceleri çok fazla olmadığı için piyasada ve pimli uçları piyasada çok fazla bulunamadığı için yani çok kullanışlı değil. Ama çok sık kullanmıyorsanız pimli uç aparatıyla birlikte bunu kullanabilirsiniz. Pimler şuralara geliyor. Şuraya. Onun haricinde yanında tabi pimsiz uç aparatını da göndermişler. Onlar da şu şekilde. Şunlar. Biri alta biri üstte olmak üzere. Tabi bu parçalar takılıyken. Fakat bunun da şöyle bir dezavantajı var. Bunları testereyi takıyorsunuz. Taktıktan sonra buradaki yuvalara yerleştirip öyle kullanabiliyorsunuz. Yani bir malzemeyi keserken eğer dıştan kesim değil de malzemenin içinden atıyorum şu şekilde bir delik açacaksanız bu malzemeleri kullanmak gerçekten çok zahmetli oluyor. Komple söküp dışarıda takıp delikten geçirip sonra tekrar sıkıp buraya yerleştirmek gerekiyor. Bu da tabii ki kullanım kolaylığı açısından bir dezavantaj. Tabii bunları taktıktan sonra makinenin sıkıştırma aparatı da burada. Testere gerginliğini buradan sağlıyoruz. Ben şöyle bir şey yaptım. Bu makine için ekstradan yapılan şöyle bir aparat var. Şu. Bu aparatın şöyle bir avantajı var. Pimsiz uçları direkt buna takabiliyorsunuz ve direkt sıkabiliyorsunuz. Yani delikten geçirdikten sonra bu delikten takıp sıkabiliyorsunuz. Bu çok pratik oluyor. Onun haricinde bu aparatı da tabii kullanım kolaylığı için ekstradan bir de şöyle bir tahta yaptım ben. Daha rahat sıkabilmek için. Bu çalışırken rahatlıkla gevşet, sök vesaire yapılabiliyor. Bu makineyi aldıktan sonra normalde yanında şöyle bir aparat var. Bu aparat vidalı normalde, yani kolay sökülebilen bir şey değil. Tornavidayla falan sökmek gerekiyor. Bunu kullanırken aslında bu aparatın burada takılı olmaması daha mantıklı. Çünkü kıl testere makinesinin altından da kıl testere ucunu değiştirmek gerektiği için bunu devamlı sök tak uğraşılmıyor. Ve talaşını temizlemek için de bu yan tarafın açık olması her zaman bir avantaj. Ben bu makineden önce şöyle kullanıyordum. Şöyle kendime bir aparat yaptım. Malzemeyi buraya yerleştiriyordum ve tek tek kesiyordum. Tabii ilk başta keyfi başlayınca böyle ucuz, maliyetsiz işler yapmak daha mantıklı. Yani böyle kesiyordum ben. İşi bir level üste taşıyarak bu makineyi aldım. Bu makinenin daha önceden bende sarısı vardı, sarı renkli olanı. Ya özellik olarak hiçbir değişikliği yok fakat Shepa son ürettiği makineleri artık mavi yapıyor. Artık sarı yapmıyor. Bütün özellikleri aynı. Herhangi bir farklılığı yok. Yani testerin ucundan şuradan şu sona kadarki kısım 40 santim. Yani 405 milim 40 santim. Normal bu direkt testere taktığınızda bu 40 santim. Fakat onun yerine şöyle göstereyim. Bu 40 santim. Eğer bu düz takmak yerine, yani düz testere takmak yerine şöyle çift yönlü takarsanız bu 40 santim otomatikman 2 katına 80 santim kesim alanına çıkar. Ama tabi bunun da ona göre bir dezavantajı var. Çünkü bu uçla kestiğinizde kesilen malzemenin kenarları gayet pürüzsüz ve temiz kesilebiliyor. Bu malzemeyle kesilen yerler bunun kadar pürüzsüz olmuyor. Haliyle kestikten sonra tekrar bir zımparadan geçirmek mantıklı oluyor. Tabi bu karar tamamen size kalmış. Yapılan işe göre değişir bu. Genel muayenede makinenin şöyle de bir artısı var. Makine buradan derecelendirmeli tablayı 45 derece açıya kadar indirebiliyorsunuz.
Kesim aralıklarını ona göre veriyorsunuz. Burası talaş çıkış alanı, açma, kapama tuşu ve burada da hız ayarı var. Hız ayarı şöyle. Şimdi tabi videoda ses size ne kadar net gelir bilmiyorum ama şöyle bir özet geçeyim size. Bu makinenin sesi bir elektrik süpürgesinin sesi kadar. Yani evde kullanmayı düşünüyorsanız elektrik süpürgesi çalıştığında dışarıya ne kadar ses veriyorsa hemen hemen bu da onun kadar bir ses veriyor. Tabi elektrik süpürgesi yenilerin sesi daha düşük. Eskilerle kıyaslamak daha mantıklı. Bu makinenin yanında tabi bir de ekstradan böyle bir uç veriliyor. Bu uç makinenin şuradaki yan motor devir daim yerine takılıyor. Bunun ucuna yanında gönderilen şu aparatlar. Dremel kullananlar varsa iyi bilir. Ekstradan bu malzemeleri de bağlayıp motorun dönme hızını bununla birlikte bu uçları kullanabiliyorsunuz. Bir de şunu da söyleyeyim size. Bu uç ilk geldiğinde bunun yanında geliyor. Yani kesilen malzemeyi yaslamak için kullanılıyor. Ama bu da çok kullanımı rahat değil. Onun için ben bunu söktüm. Elimle bastırmak daha mantıklı geliyor bana ama daha hızlı kesim yapabiliyorum. Bu makinenin şöyle bir dezavantajı var. Makineyi burada kestiniz. Delikli bir alan kestiniz. Buradan çıkartıp şuraya takacaksınız. Ve malzemenin geniş olduğunu farz edin. Sadece şöyle bir dezavantajı var. Bu malzeme çok fazla yukarı çıkmıyor. Yani şuradan gevşettiğiniz zaman bile bu malzemenin kafası çok fazla yukarı çıkmıyor. En fazla bu kadar çıkıyor. Yani malzemeyi takarken sadece şuranın çok fazla çıkmaması bir dezavantaj. Aslında bu makinenin şu üst kısmının şuradan bir eklem yeriyle birlikte komple kalkması kullanım olarak daha iyi olurmuş. Ama bunu düşünmemişler, artık nedendir bilmiyorum. Onun haricinde makinenin yanında şuradaki tahta yerine şu malzeme geliyor. Bu malzemeyle kullanıldığı zaman bu plastik devamlı buna çarptığında titreşimden çok fazla ses çıkarıyor. Yani biz sesi birazcık daha düşürebilmek için ben bu malzemenin yerine şöyle bir ahşap yaptım ve buraya sabit yerleştirdim. Yapmanızı tavsiye ederim. Hem talaş vesaire olarak hem de ses olarak bayağı bir minimize ediyor. Tabii onun haricinde makinenin kendi sesine yapacak hiçbir şey yok. Ya makine genel anlamıyla bu şekilde. Kullanma kılavuzu burada. Bu makineyi kullanırken size birkaç ipucu vermek istiyorum. Makinenin burayı sıkmadan öncelikle şu aşağıdan yerleştirip sıkın. Aşağıyı sağlam sıkın. Çünkü gerginleştirdiğinizde atabiliyor. Daha sonra burayı sıktıktan sonra şuradan sıkın burayı. Bunu sıkarken buranın gerginliği önemli. Bu gerginliği çok aşırı fazla yapmanıza gerek yok. Şöyle göstereyim ben size. Yani yukarıdan çok fazla sıkmaya gerek yok. Bu sesi duymanız kafi. Çok fazla gerdirdiğiniz zaman testerin kırılma ihtimali çok yükseliyor. Onun haricinde bir başka ipucu da şu. Şuradaki mesafe. Bu mesafe sıktığınızda çok fazla olursa, yani kıl tester ucunuzu atıyorum şuradan kırıldı. Tekrar kullanmak istiyorsunuz. Şuradan sıktınız. Bu sefer şuradaki mesafe çok fazla açılacağından bu yukarı aşağı çıkıp indiğinde bu piston çalışmaz ve buradan hava üflemez. Yani kıl testerinizin ucu kırıldığında yenisini değiştirmenizi tavsiye ederim. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Biraz önce söylemiştim ama ekstradan bir not düşelim. Bu çift yönlü olan ucu kullandığınızda bu tablo mesafesini 2 katına çıkarıyorsunuz. Fakat bu 40 santim 80 santim olan bir malzeme eğer tamamen kare olarak 80 santim olursa tabii ki burada çevirmeler olamayacağı için buradan yine problem çıkar. Yani bir tarafı maksimum 40 santim, diğer tarafı maksimum 80 santim olarak kullanabilirsiniz. Bu çift yönlüyle birlikte. Ama bu düzle birlikte maksimum 40 santim olması gerekiyor. Makineyi ben 5-6 aydır kullanıyorum ve gayet memnunum. Şimdi size yaptığım birkaç tane örneği göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel, temiz kesimler yapıyor. Tabi ucun kalitesine de bağlı biraz. Ben bunu 360 dereceli olan testereyle değil düz olanla kestim ve onun için bu kadar düzgün. Şuradaki kesim ise çift yönlü, yani 360 derece açılı olanla kestim. Haliyle şuralardaki pürüzleri dikkat ediyorsunuz. Tabi kesim malzemeye göre değişiyor. Bu da bu şekilde. Yani kesilen malzeme bu şekilde. Tabi düz bir yüzey kesmediğim için benim
360 derecelik açıyla yapmam daha mantıklı oldu. Bunu da aynı şekilde yapsaydım bu kenarlar bu kadar düzgün ve pürüzsüz olmazdı. Daha tırtıklı, daha sıkıntılı olabilirdi. Genel manada makinenin kullanımı güzel. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Makine hakkında sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmından yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.